Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz kaplumbağa çocuk sırt çantasını yapacağız hep birlikte. Daha önce biliyorsunuz şöyle anahtarlıklarını yapmıştık, renk renk. Şimdi de böyle bir sırt çantasını yapalım dedik. Sırt çantamız şöyle 3-6 yaş arası kullanılabilecek bir çanta. İçi oldukça geniş. Dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu benim yapmış olduğum, dediğim gibi 3-6 yaş arasında kullanılabilecek bir çanta. Siz büyüterek daha da büyüğünü yapabilirsiniz. Kullanmış olduğum malzemeler, üstü için şöyle bu sefer şu renk yapacağım. Şöyle kiremit rengi gibi. Videoda belki tam renk çıkmayabilir. Bu ipten 50 gramlık bir ip, koton ip arkadaşlar bunlar. Şöyle 50 gram tam olarak üst için tam yetmiyor. Askılarında eksik kalıyor. 2 adet alırsanız daha iyi olur. Altı içinde yine şöyle bir renk kullanacağız. Bunun yanında az biraz elyafa ihtiyacımız var. Şöyle renkli göz kullandım ben, yeşil renk. Siz eğer bulamazsanız siyah renkte kullanabilirsiniz. Kullandığım malzemeler bunlar. 6 milim tığ kullanıyorum. İpimi 2 katlı kullanıyorum arkadaşlar. Tek kat kullanmadığım için 3,5 milim tığ kullanıyorum. Evet, şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Şimdi dilerseniz çantamızı yapmaya başlayalım. Öncelikle şu üst kısmı başlayacağız. Bunun için de rengimizi elimize alıyoruz. Parmağımıza doluyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. 3 adet zincirimizi çektim. Daha sonra halkamızın içine 1, 2, tekrar içine ikili trabzanlarımızı yapıyorum. Bu şekilde halkamızın içinde toplamda 12 adet ikili trabzan yapıyorum. İpimi dediğim gibi 2 katlı kullanıyorum. Bir alttan bir üstten çıkarttım. Evet, halkamızın içine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Toplamda 12 adet ikili trabzanımız olacak arkadaşlar. Ezan okunuyor diye videoyu kapatmıştım. Şimdi 12 trabzan yaptıktan sonra halkamızın ipini şöyle çekiyoruz. Daha sonra ilk yapmış olduğumuz trabzan tepesine şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere yine ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine yine bir ikili trabzan, aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Yani her trabzanın tepesine 2 adet trabzan örüyoruz. Her trabzanın tepesine ikişer adet ikili trabzan örüyoruz. Arkadaşlar, videonun başında söylemeyi unuttum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız yapmış olduğum örgülerden haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, sıramızın sonuna kadar bu şekilde her trabzanın tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak örgümüze devam ediyoruz. Toplamda 24 adet ikili trabzanımız olacak. Bu şekilde her trabzanın tepesine çift örüyoruz.
Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 adet trabzanımız oldu. Şimdi yine ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Yine bir iki zincir çekip aynı yere bir trabzan daha örüyoruz. Onun yanındaki trabzanın tepesine bir adet, onun yanındakine çift batıyoruz. Yani bir çift bir tek olarak sıra sonuna kadar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak örgümüze devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bir çift bir tek olarak ördük. Sıra sonunda tek olarak bitiyor arkadaşlar. İlk başta çift battığımız için sıra sonunda tek olarak bitiyor. Şimdi dördüncü sıramızda yine ilk yapmış olduğumuz trabzanla ilmek kaydırma ile birleştirip yine iki zincir çekip aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Yani çift batmış oluyoruz. Onun yanındakine tek, tekrar onun yanındakine tek batıyoruz. Onun yanındaki trabzanın tepesine çift batıyoruz. Yani bir çift iki tek olarak öreceğiz bundan sonra. Sıra sonuna kadar bir çift iki tek olarak trabzanlarımızı öreceğiz. Evet, sıranın sonuna geldik. Çift başlamıştık. Şimdi yine 2 adet ikili trabzan tekli örüyoruz. İlk başladığımız yere ilmek kaydırmayla birleştirip iki zincirimizi çekiyoruz. Aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Daha sonra onun yanındaki trabzana bir trabzan, yine onun yanındakine bir trabzan, bir çift üç tek olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Mantığı anlamışsınızdır. Bundan sonraki sayılarda artırmalarımız bu şekilde olacak. Şimdi bir çift üç tek olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Bundan sonrakilerde de yine bu sefer 4 tek bir çift olarak, 5 tek bir çift olarak, ta ki 8 tek bir çift olana kadar örmeye devam ediyoruz. Yani şu başlangıçtan itibaren 10 sıra örmeye devam ediyoruz. Artırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 trabzan bir artırmaya kadar ördük. Şimdi burada ben ipimi şöyle birleştirmeden kesiyorum. Daha sonra ipimi şöyle buradan geçirip şu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra bu ipimi de aşağılarda yok ediyorum. Evet. Kaplumbağamızın üst kısmını yaptık. Alt kısmının renginden de yine aynı şekilde aynı sayılarda yapıyoruz arkadaşlar. Evet, alt parçasında ördük. Şimdi dilerseniz çantamızın yani kaplumbağamızın şu ayak kısımlarını yapmaya geçelim. Bunun için diğer rengimizi alıyoruz. İpimizi parmağımıza dolayıp sihirli halkamızın içine bir zincir çekip sık iğne yapıyoruz. 5 adet sık iğnemizi burada
yapıyoruz. 3, 4, 5. 5 adet yaptıktan sonra ipimizi şu şekilde çekip halkamızı birleştiriyoruz. Daha sonra ilk yapmış olduğumuz, bakın şu sık iğnemize şöyle tığımızı geçirelim. İlk yapmış olduğumuz sık iğnemize şöyle bir sık iğne yapalım. Aynı yere yine bir adet sık iğne, toplamda 2 adet sık iğnemiz oldu. Onun yanındakine yine 2 adet sık iğnemizi örüyoruz. Toplamda 10 adet sık iğnemiz olacak. Her sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne örüyoruz. Toplamda 10 adet sık iğnemizi oluşturuyoruz. Diğer sıramıza geçiyoruz. Buraya bir ilmek belirleyici koyalım arkadaşlar, karışmasın. Şöyle ben ip kullanıyorum genelde. Şimdi yine ilk yapmış olduğumuz sık iğneye bir adet, onun yanındakine çift batıyoruz. Yani bir tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir tek, diğer sık iğnemizin üzerine çift. Bir tek, bir çift. Burada toplamda 15 adet sık iğnemiz olacak. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda yine ilk sık iğnemize bir sık iğne, onun yanındakine yine bir sık iğne, üçüncü sık iğnemize çift batıyoruz. Yani 2 tek bir çift olarak. 1, 2, üçüncü sık iğnemize çift batıyoruz. Yine bunu da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 2 tek bir çift. Evet, sıranın sonuna geldik. 5. sıramızdayız. Burada yine ilk sık iğnemize bir adet, onun yanındakine bir adet, onun yanındakine yine bir adet sık iğne yapıp 4. sık iğnemize çift batıyoruz. Yani 3 tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, dördüncüye çift batıyoruz. Bu şekilde sıramız tamam. Evet, 5. sıramızı bitirdik arkadaşlar. Toplamda 25 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 6. sıramızda 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne yapıyoruz. 5. sık iğnemize çift batıyoruz. Bu sıramızda 4 sık iğne bir artırma olarak devam ediyoruz. Toplamda 30 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bu şekilde bundan sonraki sırada da 5 sık iğne bir artırma, ondan sonraki sırada da 6 sık iğne bir artırma olana kadar örüyoruz. Evet, 6 sık iğne bir artırma olana kadar ördük. Toplamda 40 adet sık iğnemiz oluştu arkadaşlar. Şimdi şöyle ayağımızı şöyle ikiye katlıyorum ve tığımızı şu ilk sık iğneden batırıp karşı taraftan şöyle birbirine karşılıklı gelecek şekilde şu şekilde birleştiriyorum. Buradan bir sık iğne, karşıdan bir sık iğne alarak karşılıklı birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane ayağımızı örelim. Toplamda 4 adet ayak örüyoruz aynı sayılarda.
Karşılıklı bu şekilde birleştiriyoruz. Evet. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Daha sonra şu ipi aralardan yürütüp yok ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu kuyruk kısmını yapalım. Kuyruk kısmı içinde yine şöyle parmağımıza ipimizi doluyoruz. Yine 5 adet sık iğnemizi örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet sık iğnemizi yaptım. Şurada ipimizi asıltıp halkamızı kapatıyorum. Ve ilk yapmış olduğumuz şu sık iğnemize batıp ilmeğin birini almamışız. Evet. İlk yapmış olduğumuz sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakine de yine 2 adet, her ilmeğe 2 adet sık iğne yapıyoruz. Toplamda 10 adet sık iğnemiz oluyor. Bir üst sıramızda yine hiç artırma yapmadan şöyle ipimizi de koyalım. Hiç artırma yapmadan bir sıra örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi dördüncü sıramızda ilk sık iğnemize bir adet, ikinciye çift batıyoruz. Yani bir tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet, bir tek bir çift olarak sıramızı tamamladım. Toplamda 15 adet sık iğnemiz oluştu. Şimdi hiç artırma yapmadan 4 sıra örüyoruz. Hiç artırmıyoruz. Bütün sık iğnelerin tepesine birer adet sık iğne örerek toplamda 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. Şu alttan saydığımızda da 8 sıra olacak. Evet arkadaşlar, toplamda 5 sıra ördüm ben. 4 sıra demiştim. 5 sıra ördüm. Şimdi yine aynı ayak kısmında olduğu gibi şöyle karşılıklı birleştiriyoruz. İki ucu karşılıklı birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde birleştirdikten sonra ipimizi biraz uzun bırakıyoruz dikmek için. Şu şekilde kuyruğumuz da hazır. Şimdi dilerseniz kafasını örelim. Ondan sonra da askılarına geçeceğiz. Yine kafasında da arkadaşlar 6 sık iğne yapıyoruz. Halkamızın içine 1 2 3 4
4, 5, 6. 6 adet sık iğnemizi yapıp halkamızı şu şekilde kapatıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğnemize tığımızı geçirip buraya 2 adet sık iğne örüyoruz. Yanındakine de yine 2 adet. Her sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne örüyoruz. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak burada. Her sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğnemizi örüp toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. Pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada arkadaşlar ilk sık iğnemize 1 adet, onun yanındakine çift batıyoruz. Yani bir tek, bir çift olarak sıramızı tamamlıyoruz. Toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. Evet, bir üst sıraya geçiyoruz. 4. sıramıza. Burada 1, 2, 3. ilmeğimize çift batıyoruz. 1, 2, üçüncüye çift. Yani 2 tek, bir çift olarak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bundan sonra bu sıradan sonra hiç artırma yapmadan 6 sıra örüyoruz arkadaşlar. 10. sıraya kadar hiç artırma yapmadan örüyoruz. 2 tek, bir çiftten sonraki sıralarda 5 ve 10. sıraları hiç artırma yapmadan örüyoruz. Evet arkadaşlar, 2, 4, 6, 8, 10. 10. sıramızdayız. 6 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi dilerseniz gözlerini takalım bu esnada. Gözlerimizi şöyle 2, 4, 6, 6. ve 7. sıralar arasına takıyoruz. Şöyle tığımızı geçirelim. Arkasından kilidimizi çok minnak olduğu için elimde tutamıyorum. Şu şekilde geçirdim. Arada 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne kalacak şekilde diğer gözümüzü de takıyorum. Yine arkasına kilidimizi geçiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi bundan sonraki sıramızda eksiltme yapacağız. 11. sıradayız. 1, 2, 3 ve 4. ilmekte şöyle ikisini aynı anda alıp örüyoruz. Yani eksiltme yapıyoruz. Yine 1, 2, 2 sık iğne örüp eksiltme yapıyoruz. Şu ön loblardan tek kanatları alıyoruz. Şöyle ikisini aynı anda örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir eksiltme olarak örgümüze devam ediyoruz. Evet, bu sıramızı 2 sık iğne, bir eksiltme olarak tamamladık. Şimdi dilerseniz bu arada şöyle içini biraz elyafla dolduralım. Çok doldurmayalım arkadaşlar, böyle. Şöyle az bir şey olması yeterli olacaktır. Evet.
Evet. Bu kadar şöyle yeterli. Şimdi bu sırada da yine bir sık iğne örüyoruz ve bir eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz, bir eksiltme. Bu şekilde örgümüzü sıra başına kadar örüyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltmemizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi 4 sıra hiç artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde her sık iğnenin tepesine birer adet sık iğne örerek örgümüze devam ediyoruz. 4 sıra hiç artırma, eksiltme yapmadan örüyoruz. Evet, 4 sıra ördük arkadaşlar hiç artırma yapmadan. Şimdi burada unutmadan şu ağzını da yapayım. Hemen şu gözün bir altından iğnemizi geçiriyorum. Daha sonra 1 2 ikinci sık iğneden iğnemi geçirip bir alttan şu şekilde geçiriyorum. Şöyle. Daha sonra bunu aslında daha önce yapmam gerekiyordu. Unuttum arkadaşlar. Şöyle bir düğüm atalım. Ve ağzımızı da yapmış olduk bu arada. Evet, 4. sıramızı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle işaret yerine geldikten sonra şöyle bir gözünüzü şöyle tutun. Çünkü şöyle karşılıklı birleştireceğimiz için yamuk olmasın. Şimdi yine bunu karşılıklı şu şekilde birleştiriyoruz. Evet, şu şekilde birleştirdik. İpimizi biraz uzunca kesip bırakıyoruz. Şimdi askısını da göstereceğim sizlere. Askısını da şöyle bir, iki, üç, dört, 5 zincir yapıyorum. Hemen geri dönüp ilk sık iğneme bir sık iğne, ilk zincirime bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine yine bir sık iğne, onun yanındakine bir sık iğne. Toplamda 4 adet sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Her sık iğneye yine bir adet sık iğne örüyorum. Bu şekilde döne döne sıra başlarında bir adet zincir çekiyorum. 55 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Askımızı da bu şekilde örüyoruz. 55 santim olana kadar bu şekilde 2 adet öreceğiz arkadaşlar. 2 adet askımızı bu şekilde örüyoruz. Evet, 2 adet askımızı 55 santim olana kadar ördük. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Bütün her şeyimizi ördük. Şimdi öncelikle şu iki parçamızı alıyoruz. Şu alttakini tersi bana bakacak şekilde, üsttekinin de ön yüzü bana bakacak şekilde şöyle ikisini
herhangi bir yerinden karşılıklı şöyle sık iğne ile birleştiriyoruz. Yine aynı yere bir adet batıyorum. Bu şekilde karşılıklı birleştiriyoruz. Bir ön yüzden bir arka parçadan tığımızı geçirerek bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Ta ki bunu şu ağız kısmında ne kadar bırakmak istiyorsanız, genişliği şöyle elinizi soktuğunuzda ne kadar bırakmak istiyorsanız oraya kadar birleştirmeye devam ediyoruz. Evet, iki parçamızı şu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Şöyle elimi rahatça sokabileceğim açıklıkta bıraktıktan sonra şimdi sadece şu üst kısmına sık iğne örüyorum. Sadece bu kısma sık iğne örerek örgüme devam ediyorum. Şu kısma gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sık iğnemizi buraya kadar ördükten sonra arkadaşlar şimdi kafanın dikmesine geldi sıra. Şu açıkta bıraktığımız ağız kısmının bir alt parçasına tam ortaya gelecek şekilde kafamızı koyuyoruz. Daha sonra arka kısımdan şu şekilde dikmeye başlıyoruz. Şöyle bir kafadan, bir çantadan bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Hala örüyoruz diyorum. Bu şekilde şimdi bir de tam bir üst tarafa çıkıyorum ve buradan da şu bakın buradan dikiyorum, sabitliyorum. Birkaç defa geçebilirsiniz. Bu şekilde diktikten sonra iğnemizi şöyle birkaç sık iğne yürütüyoruz. Buralarda da ipimizi yok ediyoruz. Şöyle çantamızın kafasını bu şekilde diktik. Aynı şekilde kuyruğu da, bunu da tam böyle kafamızın şöyle getiriyoruz. Tam şu kısma aynı hizada olacak şekilde onu da dikiyoruz.
Kuyruk kısmını da gösterdikten sonra arkadaşlar diğer ayak kısımlarını artık kendiniz anlamışsınızdır nasıl dikildiğini. Bu şekilde dikiyoruz. Onları göstermeyeceğim çünkü video çok uzayacak. Bir sıra daha bu şekilde sağlamlaştıralım. Bunu da yine şu yukarılarda ipimizi yok ediyoruz. Evet, kuyruğumuzu da bu şekilde diktik arkadaşlar. Şimdi şöyle ayaklarımızı da şu şekilde göstereyim. Şöyle umarım gözüküyordur. Şu şekilde yerleştiriyoruz ayakları. Karşı tarafı da yine aynı şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde dikiyoruz. Daha sonra arkadaşlar askımızı alıyoruz. Askımızı da tam şu boyun kısmına gelecek şekilde şöyle boyun kısmına gelecek şekilde ikisini de şu şekilde dikip şu yeşilde göstereyim daha rahat olacak. Bakın şu şekilde tam boyun kısmına dikiyoruz, boyun kısmının altına. Daha sonra diğer kuyruktan sonraki bacağın yanına askımızı dikiyoruz bu şekilde. Aynı kuyruğu ve kafayı diktiğimiz gibi bunları da aynı şekilde dikiyoruz. Daha sonra şu ağız kısmına da bir çıt çıt dikiyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.